1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1A sınıfından Caner Metin'le felsefe yapacağım. Tüm hızıyla mı desem, ağır ama kendinden emin adımlarla mı, beli bükük, yalpa vurarak mı desem, devam ediyor işte. Geçen hafta karaciğer yağlanması şüphesiyle açıkladığım kurdeşen ve kaşıntıların üzerine eklenen bir de tuhaf mide bulantısı içinde hafiften kıvranarak sesleniyorum sizlere. Zabağınan blenderdan geçirdiğim bir tomar maydanozun üstüne 2 çorba kaşığı limon suyu ve bir bardak su ile hazırladığım kürümü alıyorum. Herhalde 10 gün olmuştur. Kaşınmayalım diye daha da mı nane mollaya çevirdik bünyeyi bilmem. 1A sınıfından Caner Metin'in halı hal değil yani adoslar. Ama bakın görün, yine de felsefe yapacağım diye uğraşıyor. Bakın, görün ve feyz alın. Siz de yapın falan filan işte. Karl Marx amcamızın kuyuya attığı taşlardan biri olan metafetişizmi konuşacağız bugün. İroni de olsa yer yok bugün ucuz reklamcı ağızlarına, CTA'lerine. Geçen bölümü sonlandırırken fetişizm lafını duyunca hemen çadırı kuranlara gereken uyarıları yapmıştım ama şimdi oltaya yeni takılanlar için de adaba, edebe davet eden çağrımı tekrarlayayım. Marx amcam metafetişizmi derken ne anlatmak istiyordu? Gelin biraz anlamaya çalışalım. Henüz 1A sınıfında küçük bir çocuk olduğunuzu düşünün ve çocuklara kimsenin pek ilişmediği zamanlar olduğu için sizi gönül rahatlığıyla mahalle bakkalına salıyor, yufkayla peynir al da gel de tavada börek yapacağım diyor. Siz de bakkala girdiğinizde rafları dolduran rengarenk çikolatalara, şekerlere, püsküvitlere imrenerek bakıyor, belki de para üstünden tırtıklayarak ananızdan habersiz glikoz şuruplu, ambalajlı o melun gıdalardan birini alıp yiyorsunuz diyelim. Yapmayan var mı bunu? İşte daha tazecik bir fidan iken metafetişizmi ile zehirlenmiş idiniz. Ayaklarının altını cennet eden, sizi 9 ay karnında taşıyan, yemeyen yediren, sizin için saçını süpürge eden ananızı dolandırmayı, kıçınızın ta ucuna dayanmış o suruğu salarken yaşayacağınız efor ve sıkıntıdan çok daha azını harcayarak becerdiniz. Yani kapitalizmin geç ya da ileri dedikleri dönemin başlarında çocukluğunu yaşayan herkes gibi doğuştan metafetişisti sapıklarsınız hepiniz. Sapıksınız evet. Tam böyle değil tabii ki. Örneklendirmeye iyi bir giriş yapmıştım ama arkasını getiremedim. Mide çalkalandıkça ben de lafı çalkalayıp ayran ettim, işi eşkittim. Gerçi söylediğim yalan değil. Ama metafetişizmi de böyle anlatılmaz. Çünkü insanlara ezelden beri öyle ve ebediyete kadar böyle sürecekmiş gibi verili görülen, etrafımızda gördüğümüz tonla doğal şeyden daha doğal görünen bazı ilişkileri tanımlamak kolay değil. Aslında geçen bölümde kuyuya atılan taşlarından biri olarak Marx amcamızın henüz sakalları ağartmadan yazdığı eserlerinde açıktan değindiği yabancılaşma kavramıyla epey bağlantılı bir şey metafetişizmi. Geçen hafta ne demiştik? Sütün peynirin nereden geldiğini bile hatırlamaz olduk anam. Valla çok yabancılaştık. Çol çocuk bunları 3 harfli marketlerin bereketinde diecast arabalarla birlikte kendiliğinden yetişiveren şeyler sanıyor. İşin kötüsü o diecast arabaları yapan çekik gözlü kardeşlerimiz de bir vidayı sıkmak, bir perçini atmak gibi rutine bağlamış işin yalnızca bir parçasını gördüklerinden onlar da emeklerinin ürüne yabancılıyor vesaire demiştik. Bu sürecin sonunda da Marx abimize göre bencileyin işin en kritik kısmı olan insanın türüne yabancılaşması denen olay yaşanıyor ve insanı insan yapan, onu hayvandan farklı kılan özgür, yaratıcı emek, tıpkı doğada hayatta kalmaya çalışan hayvanın sarf ettiği türden bir emeğe dönüşüyor. Kısacası insan insanlıktan çıkıyor demiştik. İşte insanı insanlıktan çıkaran bu süreç ağzı açık bir ayran budalası olarak anamızın elimize tutuşturduğu 5-10 kuruş ile bakkala gidip manavdan maydanoz alacağım ama buradan ne alacaktım unuttum dediğimizde mahalle bilgini bakkal amcamızın elimize yufka ve peyniri tutuşturmasındaki kadar doğal bir sonucu ortaya çıkarıyor. Marx amcamızın da
gizemli bir hava yakaladığı bu süreçte insan emeğinin ürünü olan metalar sanki gökten zembille inmiş ve elimizdeki bozuk paraları uzatarak "Amca buna ne olur?" sorusuyla bellediğimiz fiyatları değer olarak bildiğimiz ve bu değerin de nasıl belirlendiğinden zerre çakmadığımız bir naneye dönüşüyor. Benim anladığım kadarıyla Marx amcamızın metanın fetişist karakteri dediği şey böyle doğuyor. Fetişizm deyince biz de sapık diye destekledik ama fetişizm özünde dinsellikle ilgili bir kavram. Özellikle Marx'ın yaşadığı dönemde galiba böyle ulelek diye ortalıkta gezen ilkel kabilelerin dinlerine yakıştırılan, aslında Türkçe'de tam karşılığı da putperestlik olan bir kavram hatta. Zaten saçındaki aka, endamına kurban olduğumun da kapitalde söylüyor. Bunun için de diyor, bir benzetme yapmak istersek diyor, din dünyasının sisli bölgesine yükselmemiz gerekir diyor. Burada insan kafasının ürünleri, kendilerine özgü hayatları olan, kendi aralarında ve insanlarla ilişki halindeki bağımsız biçimler gibi görünür. İnsan elinin ürünleri olan metalar dünyasında da böyledir. Emek ürünleri metal olarak üretilmeye başlar başlamaz onlara yapışan ve dolayısıyla da meta üretiminden ayrılmaz olan bu şeye fetişizm adını veriyorum. Bu uzun alıntının sonunda artık özetlemem gerekirse, kapitalizm metalar etrafında kendi doğallığında dinsel bir hare yaratır, insanın gözünü bayar. Ulu Manitu ile yüzlerce yıl boyu dünyayı doldurduğuna inanılmış ruhlar ordusunun yerini alır. Siz de sapıktan ziyade zaten yabancılaşmayla insanlıktan çıkmıştınız, şimdi üstüne bir de metatapar olarak dinden de çıktınız diyor. Aslında o kadar dolambaçlı anlattığımız şey meşhur paranın dini imanı olmaz deyişinin biraz modifiye edilmişi gibi bir şey yani. Paranın dini imanı olmaz. Çünkü metaların metası diyebileceğimiz para zaten dinsel bir şeydir. Benim anladığım o sürmeli gözlerine hayran olduğumun Marx'ı metafetişizmi derken böyle bir şey anlatmaya çalışıyor işte. Uğruna onca acı çekilen, milyonlarca insanın narına yanıp tutuştuğu bir davaya dönüşen bu başka türlü felsefenin kendisi de yer yer dinsellik kazanan bir şey olduğu için insan kakara kikirisini yapmakta zorlanıyor. İnsanın şöyle bir abdest tazeleyip de vitrinin tepesinden alıp tozlarını üfledikten sonra öpüp başına koyarak kapağını açası geliyor kapitalin. Marksizm diye bir şey yoktur ya da ben Marksist değilim gibi şeyler söylediği rivayet edilen Marx'ın kendi fikirlerinin de fetişist bir karakter kazandığını görmek hoşuna gider miydi acaba? Yoksa meseleye bir bilim insanı soğukluğuyla yaklaşarak "Tüh be, bizi de sislerin arasına uğurlamışlar" mı derdi? Bilemeyiz tabii. Ama ben olsam sevinirdim bu duruma. Hatta sevinmek ne kelime, götüm arşa değerdi yani. Bu hafta kız, oğlan ya da geleneksel aile yapımızı zedeleyecek biçimde farklı cinsel eğilimler için LGBT düşürmelik laflar öneremedik ama üstüne kafa yorulacak bir soru bırakmış olduk galiba geriye. Size "boş yapma pampa" diye haykırır gibi bakan gözlere karşı bu tür sorular fırlatmaktan asla vazgeçmeyin. Ama milleti de fazla darlamayın. Bazen de evde kendi kendinize do it yourself felsefe yapın. Metalara da fetişistlikten biraz başınızı aralayın. Şirke düşüp de imanı yakmayın. Haftaya görüşünceye dek kendinize ve karaciğerinize iyi bakın. Bye.